Özbekistan'da bir zırhlı araç ortaya çıktı. Bu aracı önemli kılansa milli üretim Ejder Yalçın'ın tıpkısının aynısı olması. Üstelik onlara 24 adet Ejder Yalçın sattık ve 1000 adet daha satacaktık. Peki bu araç nasıl ortaya çıktı? Gerçekten Ejder Yalçın'ın kopyası mı? Veya şimdi ne olacak? İncelemeye başlayalım. Orta Doğu'da olduğumuzdan ve geçmiş deneyimlerimizden dolayı zırhlı personel taşıyıcılar bizim için değerli. Özellikle doğuda sürekli aktif olduğumuzdan askerimizin bir yerden bir yere taşınması gerekli. Bunu da koruma altında olmadan yaparsanız kötü sonuçlar doğurabilir, geçmişte olduğu gibi. Bu deneyimleri aldık, birleştirdik ve milli üretim zırhlı araçlarımızı kullandık. Yani elimizdekilerin çoğu uzun süren saha deneyimlerinin sonucu. Bir şeyi sahada test edip geliştirirseniz savaş zamanında sıkıntı çıkarmaz, en azından daha az çıkarır. Hal böyleyken ana görevi zırhlı araçlar üretmek olan Nurol Makina'da bu deneyimi alan kuruluşlarımızdan biri. Ejder Yalçın ve zırhlı Toma gibi araçları var. Bunları sürekli güncelleyip geliştirdiklerini görüyoruz sahadan gelen geri bildirimlerle birlikte. Böyle olunca ve başka ülkeler aktif bu kadar aracı görünce ihtiyaçlarını buradan kapatmak isterler. Çünkü hem zaten denenmiştir hem de potansiyelini de görmüşlerdir. Durum tam olarak bu şekilde oldu. Nurol Makina'nın deneyimini gören ülkeler ihtiyaçlarını buradan kapatmak istedi. Bizi seçmelerinde vereceğimiz destek de var tabii ki ama ana unsur ortaya çıkacak sonuç. Konumuz olan Özbekistan'da bu sonuca ulaşmak isteyen ülkelerden biri. 2017 yılında Nurol Makina'ya 1024 adetlik Ejder Yalçın siparişi verdiler. 24 adedi burada üretilip gönderilecekti, 1000 adedi ise biraz gönülleri olsun mantığı ülkelerinde yapılacaktı. Çok yüksek miktarda para içeren bir ihracat. Çünkü Ejder Yalçın sadece üzerinde zırh olan bir araç değil, içerisindeki bütün sistemleriyle birlikte satılmakta. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Sıkıntı bu noktadan sonrasında. Biz ilk 24 adetlik teslimatı yaptıktan sonra 1000 araçlık bölüm için çalışmalar başladı. Ancak tam bu noktada birkaç ay öncesinde bir sıkıntı mı desem çıkıntı patlak verdi. Bir Özbek şirketi Ejder Yalçın'la aynı görünümdeki zırhlı aracını tanıttı. Tarlon ismini verdikleri bu araç bildiğiniz tıpkısının aynısı. Yan yana fotoğraflarını koyarsak kapı dizaynından verilen eğimlere kadar aynı olduğunu görüyoruz. Alt bölgesinden geçtim, motor üstündeki çıkıntılar bile aynı. 24 adet teslim edilen ön araçlardan birkaçını almışlar, kesip parçalayıp dış görünüm olarak benzerini yapmışlar. Böylesine kesin hatlardan bunu açıkça görebiliyoruz. Türk teknolojisi doğrudan çalınmış. Peki bakalım düzgün çalabilmişler mi ya da çalabilirler mi? Buna cevap verebilmek için önce Ejder Yalçın'a göz atmamız gerekli. Kendisi ilk başlarda bu kadar iyi bir araç değildi. Sadece üzerinde silah sistemi olan personel taşıyıcıdan ibaretti. Ancak bugünlere geldiğimizde saha deneyimleri dediğimiz olayın etki ettiğini görüyoruz. Zırh seviyesi, yakıt tasarrufu sağlayan yapısı, tam hidrolik sistem ve 4 ton yük kapasitesi. Özellikle bizim coğrafyamızda koruma konusu önemli. Diğer çoğu ülkenin taşıyıcılarında bu derece korumalar göremiyoruz çünkü ihtiyaçları yok. Bizde terör, savaş, karışıklık bitmez. Koruma olayını temele alıyoruz. Hemen yanında diferansiyel kilit olayı var. Her araçta yok. Tekerleklerin dönüş hızını ayarlayarak çamurdan çıkartır, arazide götürür. Ya da en önemlilerinden biri kompakt tasarımı. Savaşlarda çok sıkıştığınızda tanklarınız, zırhlı araçlarınız yok edilirse personel taşıyıcılara kalırsınız. Ejder Yalçın üzerine tank savar veya sungur ekleyebileceğiniz nadir platformlardan. Bugün Suriye'de görüyoruz. O kadar taşıyıcıya rağmen üzerinde tank savar olan araç neredeyse yok. İşte sebebi bu. Başlangıç tasarımlarının el vermemesi. O yüzden açık tasarım önemli. Peki bunları neden anlattım? Aracı biraz fazla övdük çünkü kopyalayamayacağınız şeyler var. İç sistemler, gelişmiş yapılar bunun başında. Siz dış tasarımı burada olduğu gibi kopyalayabilirsiniz. Bunu Çin gibi ülkeler de yapıyor ama ince ayrıntıları geçiremezsiniz. Sistemi güçlü kılan içindeki ince ayrıntıların birleşimidir. Tarlon'un aslında basit bir kopya olduğunu tam olarak bu ince ayrıntılarından anlıyoruz. Ejder Yalçın'a baktığımızda dış görünüş olarak karmaşık ve bu karmaşıklık yakışıklı olarak oturtulmuş. Birkaç farı olmasından kapıyı tutturan civatalarına kadar Tarlon'la aralarında aslında çok büyük farklar var. Tarlon'un üstü yakından bakınca çok daha basit seviyede.
Motor bloğunu bile aynen geçiren bir tasarım burada farklılıklara gittiyse, aynısını alamadıysa bir problem vardır. El vermediği için tam olarak kopyalayamamak. Bugün bu işi Amerika'ya versek onlar bile zorlanır. Tam olarak aynısını tutturamaz. Çünkü labirentteki parçaları görüp işlemektir bu olay. Sıfırdan yapması bile daha kolay. Sadece bu basit bir kopyalama girişimiydi diyelim. Eğer başarılı olsaydı, aynı performansa eşdeğer olsaydı ki bu imkansız, sıkıntı olabilirdi. 1000 adet olan sipariş iptal edilip Tarlon'a yönelirlerdi. Nurol Makina böyle bir kopyanın yapıldığını kamuoyuna çıktıktan sonra duymuş. Gizli olarak yapmışlar. Duyduklarında da zaten doğru tepkiyi vermişler. Böyle bir aracın üretimi halinde 1000 adet Ejder Yalçın'ın ortak üretim dahil mümkün olmayacağını söylediler. Ortak üretim dediğimiz olayda tabii ki kritik teknolojileri vermeyeceğiz ve kopya konusu rafa kalkmış olacak. Üstelik o aracı yapmayı seçseler bile 2 seneden aşağı operasyonel hale getiremezler. Ar-Ge maliyetleriyle birlikte çok daha pahalıya bile gelebilir. İşin hukuk boyutu da cabası. Sonuç olarak Özbekistan bir kopyalama girişimi yaptı ve işin bu kadar kolay olmadığını görmüş oldu. Tersine mühendislik görüldüğü üzere bir zırhlı araç için bile çok zor seviyelerde. İşin uçak ve füze boyutlarını düşünün. Şimdi ne olacak derseniz de kopya araç rafa kalkacak ve 1000 araçlık üretim Özbekistan üzerinden devam edecek. Nurol Makina'yı ihracatı için tebrik ederek videoyu bitiriyorum. Ayrıca dostlar, ikinci kanalımızı Defense Line olarak açtık. İçerisinde çatışmalardan yeni inceleme videolarına kadar her şey var. Her gün video attığımızdan oraya da sizi bekliyoruz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Gelmesini istediğiniz video konularını yorum kısmına yazabilir, videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.